Hanımlar beyler 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. En doğru sağlık bilgileriyle bugün pankreas kanserinde güncel tedavileri konuşacağız. Herkes TV8 ekranları başına. Tıbbi onkoloji uzmanı doktor öğretim üyesi Ebru Karcı şu anda yayın konuğum. Ebru Hoca'yı hepiniz tanıyorsunuz artık. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Evet, bugün pankreas kanserinde güncel tedavileri şöyle bir üzerinden geçelim istiyorum. Tamam, tabii. Her zaman konuşuyoruz sizinle. Çok da güzel bir farkındalık oluşuyor ekran başındaki izleyicilerimize. Çok kıymetli bilgiler veriyorsunuz hocam. Sizin de emeğiniz çok büyük zaten. Çok bu konuda teşekkür destek ederim. olmanız. Biz teşekkür ederiz. Peki hocam, pankreas kanserinde aşı bulundu diye okuduk, duyduk. Doğru Evet. mu? Şimdi aşı bulundu, doğru ama bunu doğru anlamak tabii ki önemli. Bu yapılan çalışma aslında ameliyat olmuş, ileri evre kanserler değil. Çünkü pankreas kanseri diğer kanserlerden daha dirençli bir tümör. Ne kadar çok iyi cerrahi olsa bile ilk 2 yılda %80 tekrarlama olasılıkları var. O nedenle de ameliyat olmuş, bu hastalara yapılan, tümöründen geliştirilen kişiye özel bir aşı. Ve sonuçları da çok başarılı ama tabii ki daha çok erken bunu konuşmak için faz 1 çünkü daha yeni. Küçük bir hasta grubunda. Ama bunun içinde işte 6 yılı aşmış, hastalığı nüksetmemiş hastalar var ve bu 8 kişiden 7'sinde çok büyük bir rakam tabii, çok güzel. Çok ciddi. Aynen. Çok. Şimdi İngiltere'de işte faz 2'sine başlandı. 260 hastalık bir çalışma. O da 2031 gibi açıklanması bekleniyor. Hepimiz öyle heyecanla bekliyoruz. Çok güzel, Evet, harika, evet. güzel haberler. Evet. Hocam peki pankreas kanserinin işte çok agresif olduğunu, çok hızlı maalesef ölümcül bir kanser olduğu yıllarca bilindi, konuşuldu. Ama son yıllarda, son 2 yıldır, maksimum 3 yıl diyeyim, belki de 2 yıl hocam. Ben sizi tanıdığımdan beri diyeyim. Yani hızlı bir gelişme, olumlu yönde gelişmeler var. Aşının dışında da. Bakıyorum pankreas hastaları, evet ya, kurtuluyor, bir yol alıyor, bir toparlıyor. Hani bir gidiyor yani. Hani öbür türlü eskiye baktığımızda işte 6 ay içinde vefatlar, kayıplar söz konusuydu. Yani aşının dışında da bir gelişmeler var pankreas kanserinde bence. Var. Ne güzel takip ediyorsunuz. Evet, teşekkürler. Şöyle Ebru Hanım, dediğiniz gibi diğer tümörlere göre daha dirençli. İşte İmmünoterapiler daha az işliyor pankreas kanserinde. Daha böyle etrafında bir doku var. Sert, içine çok nüfuz edemiyor diyorum ben tedavi. Hakikaten de öyle. O yüzden pankreası aşmak her zaman bizim için daha zor oldu diğer tümörlere göre. Ama bu sene Amerika'da açıklanan yani en büyük kongrelerimizden bizde 2 basamak tedavi almış hastalar. Bu bizim için önemli. Neden bunu belirtiyorum? Çünkü tedavi aldıktan sonra da direnç gelişip hasta daha da kötü olabiliyor mesela. Yeni bir ilaç getirildi. Hedefe yönelik tedavi bu. Aynen işte akıllı ilaçlardan, akıllı moleküllerden. Onlar bir tuttu herhalde. Evet, gerçekten. Çünkü kanserin bir sürü böyle ağı var ve kendisi mesela daha akıllı bence bizden diye düşünüyorum. Ve başka bir yol bulup mutlaka oradan kaçıp diğer yolaktan böyle kendini çoğaltabiliyor. Pankreas kanserinde bir mutasyon var, KRAS diye ve çok hem direnç geliştiriyor hem de yüksek oranda pozitif. Direkt onu hedefleyen bir tedavi. O yüzden o yola baştan hani kestiği için tedavi almış hastalarda mesela diğer tedavilere göre 2 katına çıkarttı yaşam oranlarını. Hani bu bizim için sevindirici bir olay. Böyle gelişiyor zaten onkoloji. O yüzden umutla bekliyoruz sonlara. Fark var ama. Evet, şimdi aşıyla da tam bir katlayacak bu. İnşallah güzel haberler gelsin hocam. İnşallah. Yani çok mühim. Hocam immünoterapi dediniz ya biraz önce. Aklımda bir soru vardı. Pankreasta da gerçek kullanılıyor sonuçta immünoterapi. İmmünoterapinin yan etkileri çok mu ağır hocam? Ateş yapar mı? İmmünoterapinin şöyle bir mekanizması var. Vücuda girdiği zaman bizim savunma hücrelerimiz, T lenfositler onları aktifliyor. Aslında bu hücreler ne? Bizim işte bakteri girsin vesaire herhangi bir şey, tümör hücresi de aynı. Kendinden olmayanı yok eden bir hücre. Ama kanser hücresi bir nevi kandırıyor bunu. İmmünoterapi bu askerleri baştan yapılandırıyor. O yüzden de
farklı mekanizmaları var. Yani yan etkileri de farklı. Mesela otoimmün diyoruz. Kendi dokusunu yıkabiliyor. Ne mesela? Tiroidi işte haraplayabiliyor. Çalışmıyor tiroidi. Ama tabii ki basit bir hap veriyoruz. Onu da düzeltiyoruz. Yani mesela bizim için o çok tabii ki sevindirici bir şey. Yani komplikasyonları %1 görülüyor. Kemoterapiye göre çok daha iyi. Ateş de bazen yapabiliyor tabii ki. İlk gün gribal semptom gibi böyle şikayetler yapabiliyor. O hafif kırgınlık gibi. Ama onun dışında mesela beyinden salgılanan hormonlar var. İşte onlar da böyle eksiklik yapabiliyor. Ama bu kimsenin kafasında çok da böyle hani korkunç bir tablo çizmek istemiyorum. Gerçekten yönetilebilir yan etkiler öyle bunlar. çok kemoterapiden çok daha düşük. Aynen öyle. Yani o kadar hani bağışıklık artıyor ki romatizma gibi aslında kendi dokusuna zarar veriyor diyebiliriz. Bağışıklığı Ve onu, arttırdığı için. aynen biz de onu işte eğer olduğunda bağışıklığını baskılayacak ilaçlarla zaten tedavi ediyoruz. Mesela zatürre olabiliyor, immün zatürre. Mesela antibiyotikle geçmez o. Onu baskılamak için kortizon vermek gerekiyor. Yani o yüzden de daha hakimiz, daha iyi yönetebiliyoruz artık diye düşünüyorum. Ne güzel, harika hocam. Hocam bu yeni tedaviler çıkınca böyle sizler onkoloji uzmanları mutlu oluyorsunuz. Evet. Bugün ekstra bir şey hani mutlu hissediyorum sizi. Teşekkür Ne ederim. güzel. Gerçekten uzun bir süreç, uzun bir yol yürüyorsunuz ve gerçekten böyle hastanın canıyla ailenizden mücadele. birisi gibi oluyorlar. Hastalar da hep bize söylüyor zaten bunu. Yeni bir şey bulundukça hani insan o kadar çok seviniyor ki hem o hastanın hani daha sürdürülebilir tedavisi, yan etki, hayat kalitesi artıyor. Şimdi bunları biz bildiğimiz için hastadan daha bile seviniyoruz bazen mesela. Hastadan çok seviniyoruz. Geçen poliklinikte işte bizim İngilizce tıp öğrencilerimiz de var. Baştan işte onkoloji hocam falan diye geldiler böyle. Ondan sonra poliklinikten çıkarken hocam yandal asistanı almayı düşünüyor musunuz dedi. O kadar mutlu oldum ki ben. Yani ne kadar güzel çocuklara dokunmuşuz aslında, kafalarında daha böyle korkunç bir senaryo çiziyorlarmış. Ama hastaları görünce çok mutlu oldular. Mutlu oldular. Evet. Ne güzel. Ben şeyi de merak ediyorum. Sonuçta hocam günün sonunda yani yani kanser ölümle mücadele edilen bir hastalık türü. Evet. Türü ne olursa olsun bir sürü türü var. Tabii. Ama kanser sonuçta ölümle mücadele demek. Tabii. Siz hastaları ölümden kurtarmak için yani çabalıyorsunuz ve o kişiye özel bir protokol oluşturup tedavi başlıyorsunuz. Tabii. Dediğiniz gibi aile gibi oluyorsunuz. Evet. Artık karşılıklı bir bağ şey içinde. Oluyor tabii ki. Hastanın üstüne göre elbise biçiyorsunuz. Benim hocalarım hep söylerdi. Evet. Yani her hastaya her tedavi olmaz. Evet, açıyorsun, okuyorsun. 1. basamak, 2. basamak belki bu ama o hasta onu kaldırabilecek mi, tolere edebilecek mi? Yani birçok fonksiyon var. Aile desteği nasıl, beslenme, yani her şey böyle bir ekip işi onkolojide. Hepsi beraber olduğunda hasta da kendisini daha güvende hissediyor. Çok daha iyi gidiyor. O yüzden çok önemli yani. Hani verdiğin tedavi, hastaya geçirdiğin belki böyle maneviyat. Enerji çok önemli. Evet. Çok. Daha duygusal. Onkoloji bence daha çok duygusal. Duygusal. Hakikaten gerçekten öyle. Yani. Evet. Yani zor hocam. Neyse zor kelimesini iptal ettik ya hayatımızdan, onu hatırlayalım. İptal. Evet, aynen. Yok. O kelimeyi kullanmıyoruz. Her şey daha güzel. Her şey daha güzel, iyi olur hocam. Aynen. Çok güzel. Bütün hastaları kurtarırsınız siz. İnşallah. Ben eminim yani. İnşallah. Gerçekten. Peki hocam şimdi pankreasta bir soru daha soracağım size. Mutasyon olduğunda. Orada BRCA mıydı hocam? Evet. Meme kanserinde de hatta biliyoruz bu BRCA'ları. Meme kanserinde de bilinen aynı. Evet, aynı gen aslında. Aynı gen. Şimdi Ebru Hanım, onun ne avantajı var? Şöyle, tabii ki bu meme kanserindeki kadar pozitif yüksek oranda saptanamayabiliyor. Keza yumurtalık kanserinde de mesela. Çünkü BRCA dediğimiz BRCA mutasyonları var. Aynı şekilde pankreasta da. Eğer bunu bulduğunuzda hastanın işte tümör dokusunda hasta bu sefer kemoterapiden sonra ileri evre hastaları, çünkü bir şekilde kemoterapi holiday yapmanız lazım. Yani ara vermeniz lazım. Yorucu bir tedavi. Ama kendiniz de güvende hissetmiyorsunuz tabii öyle tedaviye ara verdiğinizde. Bu pozitiflikte mesela akıllı ilaçlar var işte BRCA pozitiflerde. Ve hastaların hem
hem konforlu yaşamasını sağlıyor hem hastaneden uzak tutuyor. O çok önemli çünkü sürekli hastanede olmak çok gerçekten yorucu bir süreç. Tabii ki hocam. O yüzden mutlaka bakılması gerekiyor. İşte kandan da bakılıyor. Öncelikle kandan tercih ediliyor. Negatifse dokudan bakılıyor. Aslında şu anda BRCA geni dışında hem pankreasta hem memede hem yumurtalık kanserinde HRD mutasyonu dediğimiz bir analiz yapılıyor aslında, genetik sonuçlar. Çünkü orada birçok molekül bakılıyor ve o ilaçlar, atıyorum 3 tanesine baktığınızda negatif olunca işe yaramaz zannediyorsunuz ama geniş panel bakıldığında o hastaya ona verebiliyorsunuz ve gerçekten de iyi gidiyor. O yüzden onkoloji hep böyle gelişiyor. Yeni mutasyonlar çıkıyor. Biz de bunlarla seviniyoruz tabii ki. Ne kadar evet, ne kadar önemli. Hocam ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Bugün pankreas kanserindeki gelişmeleri, güncel tedavileri konuştuk hocamızla. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Hanımlar beyler, 8'de sağlık tüm hızıyla en doğru sağlık bilgileriyle devam ediyor. Hemen geri geliyorum.